Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Yeni komutanlarımız geliyor ve becerileri belli oldu. Becerileri belli olduğunda ben size paylaşacağımı, sizinle komutanlar hakkında konuşacağımı zaten söylemiştim, haber vermiştim. İlk olarak Nebukadnezar'la başlayacağız. Babil'in imparatoru kralı Nebukadnezar. Tarihte kendisini şuradan biliyoruz dostlar. Bu 7 tane dünyanın harikası vardır ya dostlar. Orada Babil'in asma bahçeleri geçer. Babil'in asma bahçelerini karısı için yaptıran kraldır, hükümdardır. Sebebi de karısı çocukluğunda doğduğu coğrafyada çok böyle yeşillik, bahçeli güzel alanlar varmış, şey varmış. Ama yaşadıkları Babil o kadar şey olmadığı için karısı mutsuzmuş. Çocukluğuna yönelik de bir özlemi varmış. Onu mutlu edebilmek, biraz olsun güldürebilmek için karısını çok sevdiği için ona Babil'in asma bahçeleri gibi bir bugün dahi hala konuştuğumuz, bildiğimiz bir şeyi yaptırmış bir hükümdar. O açıdan e, genel olarak seviliyor, yani seviyoruz, yani biliyoruz, haberdarız. Hani daha çok bilgimiz var bir noktada. Babil'le ilgili çok bir şey bilmiyor olabilirsiniz ama bunu biliyorsunuzdur en azından. Babil'in asma bahçelerini biliyorsunuzdur. İşte onu yaptıran adam da bu adam. Hikayesi de bu şekilde, birazcık bahsetmiş olalım istedim. Biraz da genel kültür fena olmaz yani. Neyse, devam edelim. İlk becerisiyle başlayalım. Burada ilk becerisi alan becerisi. Bütün alan becerilerinde olduğu gibi 5 hedef, e, yani 5 hedefe kadar vurabilme gibi bir durum var. Yani hepsinde var diye söylemiyorum da hani genel olarak sarı komutanları alan becerileri verdiği zaman efsanevi komutanlarda 5 tane hedefe çıkabiliyor ve hedef başına %15 hasar kaybı yaşanıyor. Klasik bir özellik. Burada şöyle bir şey var. 5 tane hedefe 1500 hasar veriyorsunuz. Hedef başına %15 hasar kaybediyorsunuz. Ama ustalık beceriniz açılırsa ustalık becerisiyle e, ilk becerisi birlikte çalışıyor. Birçok komutanda da olan bir özellik bu. YSG'de de mesela aynı şekilde çalışıyor. Ustalık becerisi açılması durumunda bu komutanın ilk becerisine şu özellik ekleniyor. Sizin hedef almış olduğunuz orduya 500 daha hasar veriyorsunuz ekstradan. Alan hasarı dışında vurduğunuz hedefe de 500 hasar daha veriyorsunuz. Böyle güzel bir hasarı olan beceri. İkinci becerisine bakalım. İkinci becerisinde olay ne oluyor? Rally açtığınızda, yani bu komutan bir rallici komutan. %30 karşı saldırı hasarı kazanıyorsunuz. Saldırı aldığınızda size vuran hedeflere %10 şansla da 800 hasar ve vuranları da %30 yavaşlatma uyguluyorsunuz. Karşı saldırı sabit olan bir özellik ama 800 hasar ve vuranlara uyguladığınız yavaşlatma %10 şansla devreye giren bu iki özellik 5 saniyede bir tetikleniyor ve 3 saniye sürüyor. Yani 800 hasarı vuruyorsunuz. Doğrudan hasar faktörü. Bu saniyelik hasarlardan değil, yani 800 800 800 800 şeklinde çalışmıyor. Doğrudan hasar veriyorsunuz. 3 saniyeliğine yavaşlatma uyguluyorsunuz. 5 saniyede bir devreye giriyor. Üçüncü becerisiyle devam edelim. Mümkün olduğunca açıklayıcı olmaya çalışıyorum. Hani oyunu ilk başlayan insanlar bile bu videoyu anlasın. Yani bu komutanın mekaniklerini anlasın. Yavaş yavaş çok fazla komutan çıktığı için e, artık hani oyunun belli mekanikleri var. Hani sürekli olan mekanikler var. Onları değiştirip güncelleyebiliyorlar. Bir de yeni özellik ekleyebiliyorlar. Bunların tanınması lazım oyuncular tarafından ki daha rahat komutan tercihi yapılsın ve sahadaki durumlara yönelik komutan seçimlerini daha uygun yapabilmeleri için bu mekanikleri anlayabilmeniz açısından biraz daha sadeleştirmeye çalışıyorum sizler için. Bilen arkadaşlar lütfen hani bilmeyen insanların da var olduğunu kabul ederek dinlesinler. Rahatsızlık duymalarından hani birazcık daha şey olsunlar, yani hani hoşgörülü olsunlar isterim. Hani onların da öğrenebilmesi lazım sonuçta. Çünkü hep birlikte oynuyoruz bu oyunu. Bilenlerin de bilmeyenlerle aynı seviyeye gelebilmesi lazım bir noktada. Üçüncü özelliğiyle devam edelim. Sadece okçu e, buff'ı bu. Yani ordunuzdaki okçulara %30 defans kazandırıyorsunuz. Bu bir koşula bağlı değil ve %15 hareket hızı kazandırıyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Rally açtığınızda hızlı gideceksiniz ve defans olduğu için okçu bir komutan olduğunu da düşünürsek bu okçu komutanın rally açtığında alacağı hasarı, yani çok kırılgan oluyor okçu komutanları, biliyorsunuz. Artık hani Ramses'e gelene kadar okçu komutanları çok kırılgan. T5 bile olsa sahaya çıktığında oda kalıyor, çok yıpranıyordu. Böyle bir özellik koymaları güzel olmuş. Rally'nin hızlı hareket edecek olması da güzel. Yani
süvari en hızlı birim, okçu ondan sonraki hızlı birim, piyade en yavaş birim olarak devam ederken burada okçuya bu buff'ı vermeleri rallici bir komutan olacağını da düşünürsek Nebukadnezar'ın çok tatlı olmuş. Rallinin hızlı gideceği anlamına geliyor. Dördüncü becerisiyle devam edelim dostlar. %15 hasar bonusu var dördüncü becerisinde. Dördüncü becerisindeki %15 hasar bonusu burada şu anlama geliyor. Yani %15 hasar bonusu demek saldırı %15 bonusu, karşı saldırı %15 bonusu, beceri hasarı %15 bonusu veriyor demek. Yani damage bonuslar, yani burada gördüğünüz damage bonus yazıyor ya. Bunlar mesela Cengiz'de de var. Cengiz videosunu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bu damage bonus demek hem saldırı hem karşı saldırı hem de beceri hasarınıza %15 bonus veriyor demek. Bu muhteşem güçlü bir özellik. Yani rally gerçekten çok kuvvetli olacak bu komutanın açtığı ralliler. Aynı zamanda bu komutanın %10 ihtimalle hedef aldığımız ordunun öfkesini 100 azaltma özelliği var. Ve 5 saniyede bir tetikleniyor bu 100 azaltma. Yani biz %10 ihtimalle 5 saniyede bir karşımızdaki hedefin öfkesini 5 azaltabileceğiz. Zaten 3 aşağı 5 yukarı hani 5 saniyeden 5 saniye civarında beceri atılacağını düşünürsek her atacağı beceriden neredeyse 100 öfke tırtıklayacağız ve daha geç atmasına neden olacağız. Bu komutanımız bu şekilde. Nebukadnezar'ı inceledik. İkinci komutanımız Cyrus. İkinci komutanımız Cyrus'u siz nereden tanıyorsunuz? Genel kültür olarak nereden tanıyacağınızı hemen söylüyorum. Cyrus'u 300 Spartalı filmindeki o Leonidas'la savaşan Pers kralı aslında Cyrus. Aynı zamanda oyundaki diğer Tomris, yani Saka Türklerinin lideri Tomris ile savaşıp bu savaş sırasında Tomris'in oğlunu öldüren Cyrus, Tomris tarafından öldürülüp kafası mızrağa geçirilip otağının önüne asılmıştır. Tarihte böyle bir şey de vardır. İlk Türk kadın hükümdardır Tomris bu arada. Tomris'in düşmanıdır Cyrus. Sasani devletinin, Farsi devletinin o dönemki lideridir. Cyrus'un ilk becerisiyle başlayalım. Cyrus 1400 hasar uyguluyor ve hedef aldığı orduya, hedef aldığı kıtaya %20 hasar arttırma sağlıyor. Yani o hedefin, yani siz Cyrus'la bir hedefe vuruyorsunuz, o hedefin alacağı hasarı %20 arttırıyorsunuz. Yani bu ne demek? Alanda siz gittiniz işte Richard'a vurmaya başladınız Cyrus'la. Cyrus'un vurduğu Richard 3 saniye boyunca %20 daha fazla hasar alacak ama sadece kendisinden değil. Cyrus'la birlikte o hedefe vuran herkes o hedefe %20 daha fazla hasar verecek 3 saniye boyunca. Bu mekanik böyle çalışıyor. Bu şekilde bilgilendirmiş olalım. İkinci becerisine geçelim. Aynı şekilde Nebukadnezar'ın arkasında kullandığınızda da bu özellik garnizonu gerçekten çok yoracak, çok yıpratacak, acayip zararlar verecek bir özellik. O açıda da o anlamda da hani gerçekten çok verimli bir özellik olmuş. İkinci becerisinden devam ediyoruz. İkinci becerisi okçulara destek veren bir beceri. Nedir? %15 hareket hızı sağlıyor. Aynı zamanda %30 saldırı bonusu veriyor. Hani bu İskender'deki saldırı bonusu gibi düz saldırılarınıza %30 bonus veriyor. Fazladan hasar bonusu veriyor. Düz 1000 vuruyorsanız 1300 vuruyorsunuz şeklinde düşünün bunu. Üçüncü becerisi Persian Bow. Bu beceri sadece okçular varsa kıtada çalışıyor. Yani siz Cyrus'u kullanırken bir ralli açtığınızda Cyrus'un olduğu bir ralliye tutup da atlı atarsanız, piyade atarsanız, karma bir şekilde o ralliyi göndermeye çalışırsanız Cyrus'un 3. becerisi devre dışı kalıyor dostlar. Buna lütfen dikkat edin. Yani mesela Cengiz'de de aynı şey var. Cengiz'in ordusundaki birimlerin hepsi süvari olmazsa siz Cengiz'in özelliklerini blokluyorsunuz. Böyle mekanikler var oyunda. Yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Farklı asker atmamanız gerekiyor. Veya karma orduyla kullanmamanız gerekiyor komutan sizinse. Devam edelim. Normal saldırıları %10 şansla ek hasar faktörü uyguluyor. 3 saniye boyunca 250 hasar. Bu ne demek? 250, 250, 250. Yani Pelagius'un vurduğu o sayılı hasar var ya, tane tane vurdu. Onun aynısı bu komutanda da var. Yani toplamda normal saldırıların %10 şansla 750 hasar verebiliyor. Bu 3 saniye süresince de aynı zamanda bir özellik devam ediyor.
o 750 hasarı verirken siz bizim odaklandığımız hedeften daha az beceri hasarı almamızı sağlıyor Cyrus'un bu becerisi. Yani %40 bizim o an için vurduğumuz hedef bize daha az beceri hasarı veriyor. 3 saniye boyunca daha az beceri hasarı alıyoruz. Ve 5 saniyede bir tetikleniyor bu özellik. 5 saniyede bir kullanabiliyoruz bu özelliği. Bu şekilde bir mekanik. Devam edelim. Dördüncü özellik haritada %10 ihtimalle haritadayken devreye giriyor. Yani siz Cyrus'la garnizon olarak kullandığınız takdirde bayrakta ikinci komutan vesaire hani Artemis'in arkasına koyduğunuz takdirde dördüncü becerisinden vazgeçmeniz gerekiyor. Güçlü bir komutan yapmışlar. Bunu bilerek koymuşlardır ki hani bir şeylerden feragat edeceğinizi bilin ki garnizonda kullanmaya çalışmayın diyor oyun size. Ama buraya kadar baktığımız özellikler o kadar güçlü ki ikinci komutan olarak garnizonda bile kullanılabilecek kadar güçlü özellikler koymuşlar komutana. O açıdan hani denenebilir diye de düşünüyorum. Neyse devam edelim. Haritadayken %10 ihtimalle 2 saniyeliğine maksimum 3 hedefe. Bakın dikkat edin. Bu özellik genelde ilk becerilerde olur. İlk beceri işte 3 hedefe 5 hedefe işte alan hasarı verir. Ama %10 ihtimalle vermez. Bunda %10 ihtimalle 2 saniyeliğine 3 hedefe 300 hasar verebilirsiniz diyor. Yani ne diyor burada? Bir kere 2 saniye dediği için verdiğiniz hasar 600'e çıkıyor. 3 hedef dediği için de yani 300 ona 300 ona 300 ona 2 saniye verdi. Toplamda 1800 hasar alan etkili bir şekilde 3 tane hedefe çıkarmış oluyorsunuz. Bu da yine çok güçlü bir özellik. Ve 5 saniyede bir tetiklenebilen bir özellik. Cyrus'ta 4. beceride bu şekilde dostlar. Son becerisi, ustalık becerisi Cyrus'un Nebukadnezar gibi ilk özelliğini desteklemiyor. Ayrı bir beceri. 5. bir beceri açılıyor Cyrus'ta ustalık becerisini açarsanız. Bu da nedir? Bu komutanın liderliğindeki okçu birimlerine aktif beceri sonrasında yani ilk beceriyi attınız. 1400 hasarı vurdunuz. Hedefin %20 daha fazla hasar almasını uyguladınız. 3 saniye boyunca bu etkiyi üzerine bıraktınız. Ondan sonra siz %20 saldırı ve savunma bonusu kazanıyorsunuz. 3 saniyede bu buff süresince saniye başına da 50 öfke yeniliyorsunuz. 150 öfke kazanıyorsunuz. Yani baştan alalım. Becerinizi attınız. 3 saniye debuff uyguladınız. %20 daha fazla hasar alıyor. Sizin o 3 saniyede vuracağınız ataklar %20 güçlendi. Artı sizin burada 3. 4. becerinizden de ekstradan tetiklenecek hasarlarınız var. Nasıl hayvani bir şekilde adamı yıprattığınızı bir düşünün, hayal edin. Ve sonrasında bir de %20 savunmayla da daha az hasar almanızı sağlayıp üstüne 150 öfke yeniletip ilk becerinizi daha fazla atmanızı, daha hızlı atmanızı tetikleyip bu ikili kombinasyonun hani sürekli tetiklendiğini düşünün. Yani Cengiz'de ne vardı ikinci becerisinde? Cengiz videosunu izleyen arkadaşlar bilir. İkinci becerisi diyor ki ilk beceriyi attıktan sonra 100 öfke daha az gerekecek sana diyor. Zaten Cengiz mesela daha az öfkeyle atıyordu. 3 aşağı 5 yukarı Cengiz'le hemen hemen aynı öfkeye sürekli atacak ve sürekli buff kazanacak ve çok güçlü bir komutan olmuş. Bu etki 5 saniyede bir tetiklenebiliyor. Zaten bu özelliklere baktığımızda yani 5 saniyede bir atacaksınız neredeyse özelliği. Hani yenilenmiş olacak o özellik. Yani siz o öfke kazanımını vesaire falan yine kazanmış olacaksınız ve hayvan gibi vurmaya devam edeceksiniz. Şimdi bu iki komutanla biz ne gördük dostlar? Biraz sağlamasını yapalım. Becerilerini gördük. Her şeyi yaptık. Biraz sağlamasını yapalım. Birincisi bu komutanla ilgili şu 3. becerisiyle 4. becerisinin birbirine denk gelme ihtimali var. Aynı ana denk gelme ihtimali var. Yani bu becerinin 3 saniye boyunca vuracağı 750 hasarla aynı zamanda işte beceri hasarını %40 daha az hasar almasının denk geldiği anla 4. becerisinin %10 ihtimalle 3 tane hedefe işte alan hasarı veriyordu ya, ek hasar faktörü uyguluyordu. Bu Osman'da ek hasar faktörü vardır bilirsiniz. 400 vurur ekstradan bir Osman. İşte o özelliği 3 tane hedefe vurduğunuz özellikle bir arada 4. ve 3. beceri tetiklenebilir. Aynı şekilde ne vardı burada? Nebukadnezar'da bir kere bu komutan
karşı saldırı hasarı bonusuyla gidiyordu. İkinci özelliğine bakın, %30. Ne diyor? Ben diyor rallimi sıvarmlatmayacağım arkadaş diyor. Sıvarmlarsan diyor Atilla Takeda'nın yaptığı şeyi sana yaparım diyor. Hastaneni doldururum diyor. Bir de bununla kalmıyor. Rally'yi sıvarmlamaya kalkanlara ekstradan beceri hasarı falan fırlatıyorsunuz kafalarına ya. Yani gerçekten çılgın ikili olmuş. Hani oyunda şey muhabbeti vardı uzun zamandır, işte okçular geleceği domine edecek, okçular şöyle yapacak, okçular böyle yapacak falan filan. Okçuları güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya başladı oyun. Özellikle Ramses ve Artemisia ile birlikte okçular gerçekten bir kimlik kazanmaya başladılar. Bu gelecek olan iki komutanla, Nebukadnezar'la Cyrus'la birlikte okçular gerçekten kendilerini bulmaya başlayacak. Atilla Takeda rallisi alandan çekilmeye başlayacak. Cyrus ve Nebukadnezar'ın rallilerine dönecek ortam. Ve beceri hasarı ve karşı saldırı hasarı gibi özelliklerinin, statlarının ekstra yüksek olması sebebiyle de Atilla Takeda'nın verdiği rally aksiyonundan daha yüksek bir verim verecek bir ikili geliyor gibi görünüyor şu anda kağıt üzerindeki özelliklere bakınca. Oyunun metasını tamamen değiştirebilecek, rallicilerin metasını tamamen değiştirebilecek, garnizonda da yeni şeyler denemek zorunda kalabileceğimiz noktalara doğru ilerleyeceğimiz şeyler görüyoruz. Neden? Ben kanalda videosu var. Martel Konstantin'le biz Atilla Takeda rallisi yaptık. İkisini vs attırdık. Atilla vs Martel videosu var kanalda. Bakabilirsiniz. Mesela ağır bir piyade ordu kombinasyonu olduğu için Atilla'yı çok fazla yıprattık dostlar. Ama bizim karşımızda Nebukadnezar'la Cyrus rallisi olursa biz Konstantin'le Martel'i o kadar gönül rahatlığıyla kullanamayız. Çünkü bunlar gerçekten çok tehlikeli ikili olacaklar. Bizim yeni şeyler aramamız, yeni yollara gitmemiz gerekecek. Özellikle bu YSS'dir, Zenobia'dır, bunlara bir şekilde gitmemiz gerekecek. Yavaş yavaş Martel'le Konstantin'in garnizondaki etkileri azalmaya doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Bu gelen iki yeni komutanla birlikte oyunun metası büyük ölçüde değişecek gibi görünüyor. Size genel olarak komutanların becerilerini anlatmaya çalıştım. Bilgiler vermeye çalıştım. Eğer aklınıza hala takılan bir şeyler varsa lütfen yorumlarda bana sormayı unutmayın. Eğer yaptığım içerikler sizin için faydalı oluyorsa lütfen beğendiğiniz içerikleri beğenmeyi unutmayın. Bir beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Yaptığım içeriklerin genelinden memnunsanız, mutluysanız beni daha yakından takip etmek ve bana gerçekten ciddi manada destek olmak için kanalıma lütfen abone olun. Bu kanalın gelişimi açısından çok önemli. Onun dışında tekrar bir videoda görüşene dek de izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.